Saying goodbyes. Saying hello. İyi bir ölüm ancak iyi bir yaşamdan sonra gelir. Hayranlar Baba Yaga'nın aldığı tüm yaralara rağmen ölümsüz olduğu hissine kapılmaya başlamıştı. Fakat John Wick bölüm 4 bu anlamda beklenmedik bir dönüş yaptı. You're going to die. Maybe not. Filmin ne kadar iyi olduğunu şu an için bir kenara bırakırsak bu videoda konuşacağımız tek şey, akılda kalan tek soru olan John Wick öldü mü? Serinin devam edip etmeyeceği Keanu Reeves'e sorulduğunda bunu izleyicinin yorumuna bıraktıklarını söylüyor ki bu kesinlikle böyle. Yönetmen aralık bıraktığı kapıdan stüdyonun bunun için her zaman bir adım önde, hazır bir şekilde ve sabırsızlıkla beklediğini bilmemizi istiyor. Stüdyo herkes gibi parayı çok seviyor ama Stahelski, Reeves ile bir süre John Wick'i dinlendirmeleri konusunda şu an için kesinlikle ısrarcı. Aynı zamanda da ölümün gerçek ve nihai olduğunu da onaylıyor gibi. John Wick bölüm 4 beklentilerin çok fazlasıyla üstündeydi ve bu evrende her zaman daha fazlasını görmek isteyen izleyici için John Wick'in ölmesi kabul edilemez bir gerçek. Ve devam filmi gelirse de kesinlikle ölüyü diriltmek konusunda şunun kadar kötü bir senaryoyla karşılaşmayacağımıza eminim. Ayrıca yeri gelmişken Keanu Reeves'in bu senaryoyu da iyi niyetinden dolayı geri çevirmeyip kabul ettiğini düşünüyorum. Her neyse. Şu an için final sahnesine gelirsek, John bir şekilde Ken ile anlaşmış görünüyor. Şafak vakti. Özgürlüğünü kazanmak için son şansı olan bu düelloda Ken ve John silahlarını son kez çeker. Are you ready, Mr. King? Mr. Wick? Eski kurallara göre sadece tek bir kişi hayatta kalabilir. 30 adım, her iki tarafın da hayatta kalması durumunda her biri yalnızca biri kalana kadar 10 adımlık atışlarla diğerine yaklaşacaktır. İlk 30 adımlık atışlar sadece kollarını sıyırır. Diğer 20 adım ise John'un omzuna isabet ederken Ken karnının alt kısmından yaralanır. Üçüncü ve son atışlar. Ölmek isteyenler yaşar, yaşamak isteyenlerse ölür. Bu eğitimli suikastçilerin artık bu menzili kaçırması neredeyse imkansızdır. Modern, iyi rafine edilip tasarlanmış silahlar yerine eski moda tabancalar kullandıklarını unutmayın. Bu tabancalar alışkın oldukları kadar isabetli değildir ve rakibini kendileri ölmeden önce öldürebileceklerini umarak hızla ateş etmeye çalışırlar. Bu da isabet oranlarını daha da düşürür. Ve Kane tabancasını ateşler. Bu John'u karnının alt kısmından vurur. Ancak John ateş etmez. Sadece acıyla yere düşer. Bu aslında onun kasıtlı bir kumarıdır. Çünkü haberci onay verir vermez ateş etmeniz gerektiğine dair bir hüküm yoktur. Ayrıca her iki taraf da her girişimde yalnızca tek bir mermi alır. John, Kane'in atışını kaçırmasına ve ölümcül olmayan bir yaraya neden olması için bahse girer. Aslında burada nitekim Kane'in kızının yaşayabilmesi ve her ikisinin de özgür olması için kendini feda eder. Ve John o an için ölümü elinde tutar. Bu John'un lehinedir. John'un acı içinde yere düştüğünü gören Marky, katılma hakkını geri almak için işlemleri yarıda kesip Kane'in yerine geçer ve kurallar der. Ama farkına varmadığı şey John henüz atışını yapmamıştır. Marky, John'un atışını yaptığını ve basitçe ıskaladığını varsaydı. Bu da Kane'in vekil olarak yapması yerine John'u kendi elleriyle güvenli bir şekilde bitirebileceği anlamına geliyordu. Marky, varsayılan tehlikenin geçtiğine göre bunu kendi yapmanın memnuniyetini istiyordu. Ama Winston ona acı gerçeği söyler. John henüz ateş etmedi. Fools. You arrogant asshole. He didn't shoot. Ve sonuçlar der John. Tek bir atışla Marky'nin hayatını bitirir. John başından beri çiğnemekle suçlandığı masanın kurallarına göre oynar ve galip gelir. Kötü adamları kendi oyunlarında yener. Ve sonunda duymak istediğimiz o cümleyi duyarız. John Wick artık özgürdür. Buna John bile bir an olsun inanamaz. Özgürlük kelimesi ona o an için o kadar yabancılaşmıştır ki. Olan biten her şeyi orada bir bankta oturmuş izleyen Bay Hiçkimse aslında bir seyirci olarak bizleri çok iyi yansıtıyordu. Ve o an her şey bitmişti. Bir köpekle başlayan bu intikam yerini özgürlüğe ve şimdi de bir vedaya bırakıyordu. O şafak vaktinde özgürlüğünü alan tek kişi John değildi elbette. John'u öldürmek için tutulan Ken de kızıyla birlikte artık özgürdü. John daha sonra ayağa kalkar ve Winston'a beni eve götür der. John'u tüm filmler boyunca kendi çıkarları için kullandığını düşündüğümüz Winston, otelini geri almasına rağmen yüzündeki o tarifsiz ifadeyle elbette der.
Ve John özellikle seçtiği Sakrakor'un merdivenlerinden inerek oturur. Herkesin dilinde bir dövme olarak taşıdığı John Wick'in özgürlüğü ve huzura kavuşmasının tek yolu olan ölüm, artık Paris'in üzerine doğan güneş kadar yakındır. John, gün doğumunu izlerken son kez karısının adını söyler ve merdivenlerde bayılır ve film bizi tekrar ilk başladığımız yer olan New York'a götürür. Ve kralın da dediği gibi bu günü göreceğimi hiç düşünmemiştim. Evet, gerçekten John Wick'in mezar taşını görürüz. Üzerinde istediği gibi seven bir koca yazar. Helen, kral, Winston ve John'un uslu köpeği John'un mezarı başındadır. Kral, Winston'a sence cennette mi yoksa cehennemde mi diye sorar. Winston kim bilir der. O an köpeğin farklı bir yere baktığını görürüz. Kime bakıyordu? Belki de uzaktan onları izleyen bir gölgeye. Daha sonra kral yüzüne şu gülüşlerinden birini takıp John'un köpeğiyle birlikte oradan ayrılır. Winston elini John'un mezar taşının üzerine koyup Rusça elveda oğlum der. До свидания, мой сын. Ve film şöyle kapanır. John Wick gerçekten de öldü mü? Ya kral neye gülüyordu? Winston'ın dövmesini görmemizin anlamı ne? Tamam, şimdi filmin after credits sahnesi olduğunu biliyoruz ve bize muhtemelen John Wick'in yaşadığına dair bir kanıt gösterir. Fakat hayır, son sahne yeni bir intikamın doğuşu gibi. Kane'in de dediği gibi seni bekliyor olacağım. Akira babasının intikamını almak için oradadır. Tamam, peki John? John Wick Parabellum'daki şu sahneyi bir izleyin. Good luck, Mr. Wick. John aslında burada doktora verdiği ölümcül olmayan yaralardan almış gibi görünüyor. Onu birçok kez ağır yaralar almış bir şekilde gördük. Binalardan düştü, arabalar çarptı ve tüm dünya tarafından kurşunlandı. Özellikle Kane bu düelloda John'a çok benzer yaralar almasına rağmen hayatta kaldı. Bir hayran Keanu Reeves'e finali sorduğunda şöyle cevap veriyor. Nedeni neydi? Chad ve ben konuşurken neden ölümdü? Bu John Wick'in ölümüydü. Onun huzurunu ve özgürlüğünü kazanması için yapmamız gereken tek şeydi. Bu gerçekten ölümle ya da bir ölüm şekliyle ilgiliydi. Evet, Keanu Reeves bize finali söylüyor. Ve biz hayranlar olarak John Wick bölüm 4 bu kadar beğenilmişken John Wick öldü mü yoksa yaşıyor mu? Bunu bize gösteren tek şey zaman olacak. 5, 4, 3, 2, 1.